Evet, hallettik elektronikleri. Çünkü yanlış sigortalar basıyoruz. Evet. Evet, gidiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Rüzgar kıçtan geliyor. Kıçı bırakıyoruz. Başı çözüyoruz. Başı çözdük. Ben hep Dublin, yani Dublin bizimkiler Dublin diyorlar. Double yani. Double hattı verdiğim halatı geri ucunu, iki ucunu da tekneye almak. Tekrar geri almaya İngilizler double diyorlar. Bizimkiler de Dublin diyorlar. Doubling yani. Alıyorum ki tek başıma çıkarken kolaylık var. Okey. O da okey. Nedense böyle bir yanıp sönüyor. Bunu anlayamadım. Kendi kendine düzeleceksin. Evet, neyse. Şimdi hafif kıçı açacağız. Sonra balatımızı çözeceğiz. Evet. Otopilotumuz hazır. Autopilot. Şu bile kilitleniyor bak. Yani şuraya gömülü, evet. Bu bastona ve kıç şeye dikkat etmek lazım. Tamam, tekne kurtardı diyorsunuz. Alışkın değilseniz de haşırt oluyorsunuz sonra şuna ve baştaki baston. Evet. Şimdi otopilotumuz takalım. Manevralarda bu otopilot, gerçi şimdi ortalamadı ama
Ortadan başlasaydı belki yapardı. Devre dışı bırakmak lazım. Şuraya kadar geliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir sabah. Saat 6:30 olması lazım. ...6:46, 6:45 ve yol verdik. Güneş biraz önce doğmuş, bir saat kadar önce. Oh. Evet, şimdilik bu kadar. Yola çıktık. Şurada şöyle bir kenardan girişi, onu da göstereyim. Evet, yoldayız. 7'ye geliyor saat. Gazipaşa şu kayanın arkasında. Şunun. Burası da Gazipaşa da yani. Barınak. Havaalanı da şurada. Yine onun bir arkasında. Antalya Gazipaşa var. Evet, kooperatifler. Burada apartman yapmışlar. Çok güzel. Deniz manzaralı. Vay arkadaş. Evet, 40 küsür mil şeye baktım. 44 mil gibi bir şey var. Neyse şimdi buradan ben baktım yani. Bozcası. Balıkçı barınağına, Anamur'u döneceğiz. Rüzgar yok gösteriyor. Yani 6, 8, 10 öyle. Havada bir anormallik yok gözüküyor yani. Şimdi şu usturmaçaları toplayacağım. Sonra kahvaltı edeceğim. Kahvaltım ne? Kahvaltım bu. Mısır gevreği. Yani hem sağlıklı olduğunu düşünüyorum hem kolay. Bir şey de koymuyorum. Normal onu öyle çekirdek gibi kuru kuru yiyorum. Yanında da su istersem su içiyorum. Hem temiz oluyor hem kolay oluyor. Alışınca da güzel yani. Onu illa süte koymaya gerek yok veya meyve suyuna. Evet tabi bunlar zevk. Herkese göre değişir ama pratik olduğu kesin. Tamamdır. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biraz daha yavaş gidiyoruz çünkü rüzgar kafadan geliyor. Motor tekrar dediğim gibi yapacak bir şey yok şu anda. Evet kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Bir de akşamüstü atıştırmalık porsiyon kaldı. Bunu böyle cips yer gibi yiyorum ben. Yani arada bu çikolatalıydı mesela. Bitter çikolatalı. Arada çikolata parçaları geliyor. O da işin zevki oluyor. Eğer kırmızı meyveli falan alırsanız onlar da böyle güzel bir tat veriyor arada ağzınıza geldiğinde. Yani cips de nedir aslında tavsiye ediyorum. Mesela çocuklar da oluyor yani ilkokul, ortaokul diyelim veya ilkokul. Lisede zaten durduramıyorsunuz da. Alıştırabilirseniz hani bunu cips gibi yanında belki yoğurt var falan filan deneyebilirsiniz. Hiç olmazsa faydalı. Yani proses edilen hiçbir şey faydalı değil aslında da yani faydalı değil demeyeyim. Yani çok böyle hani tavsiye edilecek bir şey değil. Sonuçta bir rafinasyondan geçmiş doğal değil ama olsun. Yani onların yanında cipsin yanında şu
karşılaştırılmaz diye düşünüyorum. Evet. Mesajımızı da verdik. Devam ediyoruz. Tekrar görüşürüz. Saat başı herhalde tekrar bir update, güncelleme yaparım. Şu anda durum 13 knot rüzgar kafadan 4.8 hız 124'e gidiyoruz. Turu da 126'ya gidiyoruz. Manyetik 124'e gidiyoruz. 20 knot kafadan rüzgar. Teknenin salınımı çok yumuşak. Yani alışkın olduğum diğer tekneler gibi veya benim eski teknem gibi, eski teknem Geno 35'ti. 2 kameralı olanlar, charter için 3 kameralı yapılanlar değil. Yani, o sahibi de karı koca olarak kullanıyordu, aldığım sahibi. Kendileri kullanıyorlardı. O tekneyle çok havalara girdik. Çok fırtınalar geçirdik. Tabii hareketleri böyle değildi, onunla kıyaslayalım. Yani o olsa şimdi kafayı vura vura sert ani hareketlerle, kırılacak gibi hareketlerle yapıyor. Bu öyle değil, bu beşik. Yani yumuşak. Evet, hızımız tabii 4 knot'a düştü rüzgarlarda. Devri 2000 devre çıkardım. Normalde 1750 gibi gidiyorum. Güneydoğu'da 4 dalga. Saat 12. Fırtına beklen. Hava parçalı sonucu. Rüzgar. Batı ve kuzeybatıdan 4 dalga. Soğuk Karadeniz. Saat 24. Fırtına beklenmiyor. Hava parçalı sonucu. Rüzgar. Soğuk ve kuzeydoğudan 4 dalga. Batı Karadeniz. Saat 24. Fırtına beklenmiyor. Hava parçalı sonucu. Rüzgar. Soğuk ve kuzeydoğudan. Evet, hava durumunu biliyorum zaten. Ama gene de bir bileyim dedim. 24. Bu rüzgar öğleden sonra duruyor. Yani öğleye doğru duruyor daha doğrusu. Bizim duymak istediğimiz zaten şu ilk söylediği şey, fırtına beklenmiyor. Tamam. Yani tabii şeyi de biliyoruz da. Ya bilelim de yani. Rüzgarın yönünü, dalganın yönünü, bunlar tabii önemli, çok önemli ama hani o fırtına beklenmiyor lafı en önemlisi. Şu gördüğünüz gibi şunu bir silmek istedim ama uğraşmak lazım. Tabii sirkeyle bir şeyle biraz çıkarttım ama bu çıkacak, bol suyla yıkanacak. En kötü bunların bir ömrü var. Birisi 5 sene gidiyor. Bunların uzatmak için güneşten korumak lazım. Tuzlu bırakmamak lazım. Tuzlu bırakmama kısmı kolay. Ama yani tuzlu bırakmama uzun süre tuzlu bırakacaksın. Her gün tuz yıkamanın manası yok ama tekneyi kıyıya alıyorsun, karaya alıyorsun veya ne bileyim kıyıya alıyorsun. Veya bir ay yoksun. İşte kış sezonu falan. O zaman bir zahmet sabunla güzel bir yıkayacaksın. Birincisi o. İkincisi, yani ne kadar yıkarsan o kadar yıkar. İkincisi de nedir? İkincisi de güneş. Yani temizliyorsunuz, bırakıyorsunuz.
6 ay sonra geliyorsunuz tekneye. Bayram tatilinde binmek için. Mesela öyle çok örnek var. Marinada duruyor tekne. Güneş bunu öldürüyor. Bunun üzerine bir kapak yapılabilir. Eğer bunu tutmak istiyorsanız, ki tutmak lazım bana göre. Çünkü bu sefer bunun altındakiler, özellikle şunun içindekiler güneşi alıyor. Yani bu bir gölgelik sağlıyor bunlara, şuradakilere. Evet, yani mesela şuradaki mobilyanızın rengi, cilası ilk günkü gibi tertemiz dururken, burada bunun altında güneş gören yerdeki mobilyanız işte benim o şuradaki veya şunlar gibi olabiliyor. Sırf şunun olmamasından, gölgelenmeden. Yani bunu üzerinde bırakılabilir. Güzelce bir yıkanacak. Aynı bu Sambrella kumaştan da buraya şu camların üzerine bir cırtlı bir şey yapılacak. O cırtlanacak. Rüzgarda çıkmayacak şekilde. Arada bile telefon edilip nerede duruyorsa tekneniz marinada, Ahmet ya şunlara bir bak, Mehmet şunlara bir bak, açılmış mı diye budur yani. Evet, başka bir şey değil. Neyse işte bunlar en kötü değişecek şimdi. Yani bunu biz kendimiz de yapabiliriz. Dikişler sökülüp çıkartılacak. Yerine yenisi dikilecek. Ama İskenderun'da bunu ben yani çok uygun bir şekilde 5 dakikada hallettim. Bizim orada hala esnaflar var. Evet, şimdi bu kadar muz tarlaları arasından, muz ağaçları arasından birisi 2 saat sonra tekrar görüşürüz. Evet. Makine motor birden cart diye stop etti. Tahmin ediyorum kilitledi. Sebebini bilmiyorum. Isınmış olabilir mi diyeceğim ama su atıyordu. Hararet göstergesi çalışmıyor zaten. Evet, bekleniyordu böyle bir şey. İlk gün 60 saat civarı 60 mil civarı yol yapınca 70 mil. Maşallah dedik ama yeterli maşallah diyelim işte. Evet, şimdi anam şurası. Ben şuradaki koya doğru gidip demirleyeceğim. Yardım bekleyeceğim. Yelkenle yapacağım bu işi tabi. Allah! Bu vinci kullanmamak lazımmış demek ki. Evet. Eski tekne durumları budur arkadaşlar. Evet, denedik. Motor kilitlemiş. Neden kilitlediği belirsiz. Hararetten olabilir. Ama hararet yani bilemiyoruz. Motor ustasıyla konuşacağız. Şuraya. Önce yelkenle şuraya bir yere gidip demirleyeceğiz. İlk şeyimiz o. İlk işimiz o. Evet, onu bir becerelim. Bu yandan da ustayı arayalım. Ah, şansımızı rüzgarda kesildi tabii ki. Evet arkadaşlar. Motorumuz kilitledi. Niye kilitledi diyeceksiniz, bilemiyoruz. Yani her şey olabilir. Eski motor. Bakımı yapılmıştı. Yağ falan vardı. Suyu atıyordu sürekli. Ama kilitledi işte. Yani dün 16 saat çalıştı. Bugün yine 4-5 saat çalıştı. Kesintisiz, hiçbir sorun yoktu. Tık bile demedi. Suyu düzenli boşaltıyordu, soğutma suyunu. Yağ falan yok. Neyse, ustayla konuştum. Şuraya demirleyeyim diyordum ama tabii
kitleyince demirde olacak, tahmin edilebilecek bir iş değil. Kitleme işi. Dolayısıyla geri Gazi Paşa'ya dönmeye çalışıyorum. O 20 notlarda esen rüzgar tabii ki şimdi ne oldu? Kesildi. Bana lazım olduğu zaman. Şimdi buradan gelirken hatırlıyorsunuz kafadan geliyordu. Şimdi tam öne gidiyorum. Arkadan gelmesi lazım. Yine gelmiyor. 60 derecemden geliyor. Bu rüzgarın böyle huyları var biliyorsunuz arkadaşlar. Kendi iradesiyle istediği zaman istediği yerden esiyor. Sizi hiç umursamıyor. Her neyse şu bunu döndükten sonra eğer gene rüzgar böyle esmeye devam ederse tam arkamdan gelecek. Telefonlar tabii bu arada geliyor. Evet. Saat 3. Yaklaşık 4 saat önce motor problemi yaşadık. Motora baktım bu arada, çevirmeyi denedim. Elle dönmüyor. Demek ki şey olmuş, kilitlenmiş. Neden oldu hiç bilemiyorum. Dün bütün gün çalıştı. Yani zaten ben bu tekneyi biliyorsunuz şey olarak aldım. Olduğu gibi aldım. Tek şeyim su almasın. Bir de motoru çalışıyor olsun ki yani motor da şunun için hani gideceğim yere gideyim, karaya alayım diye. Su almıyor tekne. Motoru da çalışıyordu. Test ettik. Bir problem yoktu. Yani eski motor ama bakılmıştı ve çalışıyor. Dün bütün gün 16 saat çalıştı, tıklemedi. Bugün dalgaya geldi. Bugün dalgaya geldi diye düşünüyorum. Evet. Ya olabiliyor böyle şeyler denizde. Fakat İlginç olarak hatırlıyorsunuz böyle ben bu tarafa doğru gidiyorum. Gazi Paşa arkada şu tarafta. Bu tarafta da Bozyaka mı? Bozyası mı? Evet. Karşıdan 20 notu bulan rüzgar vardı. Dalgalar vardı. Tekne hatta hadi böyle hobby horse yapıyor diye oyuncak at gibi yapıyor diye konuşmuştuk. Motor bozuldu. Bozulunca şuraya şu koya daha dışarıdaydım, daha açıktaydım. Şu koya hani gireyim demirleyeyim diye küçük bir canavar açtım. Hani demirleyeyim bakayım diye. Fakat sonra anlaşıldı ki motor kilitlenmiş. Kilitlenince de bu koyda yani koyda olmanın bir manası yok. Bir limana yanaşman lazım ki motor yerinden çıkabilsin. O limanda en yakın şu anda Gazi Paşa. Burası Yakacık denen yer. Neyse Gazi Paşa dün gece çıktığımız yer. Oraya doğru gideyim dedim. Ama o karşımdan gelen rüzgar Gazi Paşa'ya doğru geri döndüğüm zaman arkama gelecekti. Süper olacaktı. Döndüm. O rüzgar kesildi. Tam tersine Gazi Paşa tarafından rüzgar esmeye başladı. Bu biliyorsunuz klasiktir. Nereye gitmek istiyorsanız rüzgar oradan eser. Bir ara orso falan yapayım, devam edeyim dedim. Bu arada tabii ana yelkeni de açmıyorum. Hani onu da bir rezerv olarak bırakıyorum. Daha yani armaya bir şey olursa diye zorlamıyorum aynı zamanda hem de. Çünkü armanın hiçbir ayarını yapmadım ve bu tekne hani motorla çalıştı, motorla sahibi sağa sola gidiyordu. Ama yelkenle kaç senedir yani belki de yelken yapmamış bir tekne. Dolayısıyla neresi ne durumda emin olamadığım için bir de ona yüklenmeyeyim diye açmadım. Genova ile hafif 60 dereceye doğru. Yani rüzgarı 60 dereceden alarak ilerlerken bir ara tehlikeli şekilde beni kayalara atmaya başladı. Dedim ya tramola atacağım. Ta açığa gideceğim. Ondan sonra tekrar gideceğim. Ya da rüzgarla beraber hareket edeceğim. Madem ki rüzgar bana göre hareket etmiyor diye düşünerek ters döndüm bu istikamete. Yani arka taraf Gazi Paşa 16 mil sabahtan beri geldiğim yol. Ön taraf gidecek Bozyazı ya da Bozyaka 25 mil. Tamam rüzgar var dedik böyle dönelim dedik. Böyle döndüm. Dönünce de şimdi o rüzgar da kesildi. Şimdi derken bayağı oldu kesildi. Ben de o zamandan beri böyle burada takılıyorum diyeyim size. Yani indirdim Leyahal. Öyle eğleniyorum yani. Çıplak. Hiçbir şey olmadan. Teknede hiçbir yelken açılı değil. Hafif dümen rüzgar üstüne basılı şekilde böyle eğleniyorum.
Bakın şurada suda silik oluşuyor. Görüyorsunuz suyun şuradaki üste bakın, buradakine bakın. Değişik yüzey gerilimi değişik, yüzeyi değişmiş suyu. İşte bu tekne salmasıyla, daha doğrusu dümen kısmıyla yana doğru kaydığı için buradaki suyu düzeltiyor. Yani fırtınada heave to denen şey, orsa alabanda eğlenmek diye çevirdiği, daha doğrusu çevrilmiş olan Türkçe'ye orsa alabanda eğlenmek, bunun gibi bir şey. Şu anda tabii öyle değil. Tüm gövde boyunca yapmıyoruz. Sadece şurada görebiliyorsunuz yani. O da bir şey. Şimdi bakın şurada görüyorsunuz. Her neyse, tekneyi aldığım kişi dediğim gibi buralı, uzun zamandır onu aradım. O bir usta ayarladı. Usta da buralarda, yani Alanya'dan bir usta. Onun vasıtasıyla bir çekici ayarladık. Çekici derken balıkçının biri işte, Gazipaşa limanından gelecek. Beni tekrar Gazipaşa'ya götürecek. Yola çıktı, bekliyoruz ama daha ortada yok. 90 beygir Perkins motoru varmış. Herhalde çekeceğiz. Daha önce de çektim dedi. Halatın var mı dedim. Yok dedi. Kaç para istiyorsun? Neyse, parasını söylemeyeceğim. Yani istediği paraya bir halat bulundursa yani iyi olur. O kadar paraya. Yani tek öyle söyleyeyim. Evet, şimdi bu motor dediğim gibi İskenderun'a gittiğimizde ilk iş çıkacaktı içinden. Tekrar yani motorla bir işim yok. Ben zaten motor koymayayım diye düşünüyordum tekneye. Ya da başka bir şekilde bir alternatif bir düzenek yapıp kıçtan takma motoru lazım olduğu zaman suya indirip tekrar çıkartabileceğim bir düzenek var, örnekleri. Yapayım diye düşünüyordum ama motor da sonuçta çalışıyor. Yani şu anda bozuk olabilir ama tamir edilecek. Ben de edecektim. Tekrar rebuild yapacaktım yani. Tekrar motoru baştan sona elden geçirecektim. Onu şimdi yapacağım. Öyle gözüküyor. Evet, durum bu. Şimdi şeyi bekliyoruz. Balıkçı arkadaşı bekliyoruz. Şu burnun arkasından bir şekilde çıkıp gelecek. Bu arada kıyıya doğru çok attı beni. Bir ufak yelken açayım şimdi. Tekrar şöyle kendimi toparlayayım. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Çekici balıkçı arkadaş geldi. Halat olmayan çekici balıkçı arkadaş geldi. Dümeni böyle buraya sabitledim. Halat olmayan çekici balıkçı arkadaşın lambur lumbur kafasına göre ver abi halatı, tak abi, opera falan, o şekilde iş biliyorsunuz arkadaşlar. Asla yapmayın. Önceden hazırlayın. Hazır değilseniz herifi bekletin. Yani evet, bunlar ekstrem durumlar biliyorum. Sinir stres katsayısı yükseliyor, onu da biliyorum. Ama bu işin olayı bu. Yani bir kere yapıp tam yapmak lazım. Şimdi bakın şurada bir boş halatta şöyle bir arma yaptım buraya. Şuradan ve oradan geçirdim. Bağladım önden birbirine. Nereden? Şunun görüyorsunuz üstünden, içinden şu bastonun, alttaki bastonu tutan çarmıh mıdır acaba, onun adı nedir? Çarmıhın da şeyinden yükü dengeliyor çift tarafa, iki tarafa. Halatı bağladım. Demir halatı, tabi başka yedek halat yok. Demir halatını boşladım. Yani boşladım derken bu işe ayırdım. Uzun kısmını onlara verdim. Çekmede gergi mergi falan hissederlerse ben buradan hissedemeyeceğim. Ben hissetsem de ayarlayamayacağım onların istediği gibi. Onlar daha iyi ayarlayacakları için uzun kısmını onlarda bıraktım. Ben sadece şuraya halatın ucunu bağladım. Gördüğünüz gibi hiçbir yere değmiyor. Gelmeden önce şeyine baktım. Yani yaklaştığı zaman emin değildim şu ipin uzunluğundan. Nereye bağlayacaksın diye sordum. Arkadaki babayı gösterdi. Babaya bağlayacağım dedi. O zaman emin oldum. Çünkü yani onun yüksekliği önemli. Onu tepede bir yere bağlarsa o zaman sizin ona göre bunların üstünden bir arma oluşturmanız gerekiyor. Yok tepede değil de böyle bunun gibi aşağıda bir yere bağlarsa benim bu yaptığım kurtarıyor. Evet. Şimdi durumumuz bu sevgili arkadaşlar. Akşam burada batılı eser diyor.
Yani böyle karşıdan gelir diyor. Gitmemiz diyor 4 saati bulur diyor. Desin. Gazi Paşa'da bizim motorcu ve teknenin eski sahibi bekliyor olacak. Fakat gene yoruldum hiçbir şey yapmadan. Evet. Denizde asla panik, sinir bozma gibi şeyler yok. Yani eliniz kopsa, parmağınız kırılsa, ayağınız, kafanız, bacağınız çıksa panik yok. Çünkü panik asla ve asla denizde işe yaramayacak bir şey. Yani yaramaz yani. Acele etmeniz hiçbir şey fayda etmez. Gördüğünüz gibi her taraf deniz. Atlayıp üstseniz ne olacak? Yani yok, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla aksilikler, kazalar olabilir. Panik yapmak, moral bozmak, moralini bozmak, insanın kendi moralini bozması. Başkalarının moralini bozmayı zaten saymıyorum bile. Hani kendi moralini bozması, heyecan, panik gibi şeyler denizde büyük beladır. Beladır yani. Tekneyi terk ettirir yani. Bu yüzden tekne terk edilmişliği vardır. Düpedüz gün, hatta böyle bir Westsail 32 idi. Şimdi ismini unuttum. İnternette araştırırsanız bulabilirsiniz. Bir fırtına anında bir şey oluyor. Direk mi kopuyor? Bir şey oluyor. Direk mi kırılıyor? Tam ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Bir şey oluyor tekneye ama batma durumu yok yani. Fakat içeride kadınlar var. Kadınlar biraz daha heyecan, yani denizde herhalde daha şeyler, o kadınlar, bütün kadınlar değil, o kadınlar bir panik havası yaratıyorlar. Israrla kaptanın ruh halini değiştiriyorlar. Böylece zor bir kurtarma operasyonundan sonra, yani mayday veriyorlar. Tekneyi terk ediyorlar. Terk edilen tekne 3 gün sonra, 4 gün sonra sapasağlam, biraz sürüklenmiş, hiçbir şey olmamış halde tekrar bulunuyor. Şimdi gene bir Westsail'de, yani bu teknelere öyle kolay kolay bir şey olmuyor. Dolayısıyla paniklik bir şey yok. Bu tekne sizin şeyiniz. Buradaki hem can kurtaranınız, hem taşıtınız, hem eviniz, her şeyiniz yani. Dolayısıyla ona güvenmek lazım. Tabii bu istisna. Şu anki durum istisna. Çünkü bu tekne donatılmadan yola çıktı. Mecburen yola çıktı dediğim gibi. Ben böyle bir şey bekliyordum. Yani bu tarz bir şey. Ben yelkenden daha çok bekliyordum. Motordan açıkçası beklemiyordum ama bu her şey olabilir. İşte oldu. Çözümü de bu yani. Bugünün burada geçti. Şimdi Gazi Paşa'ya dönüyorum. Usta gelecek, bakacak. Neyse icabı halledecek. Tekrar yola çıkılacak. Yani olan budur. Eğer vaktiniz varsa, vakit sizin için bir problem değilse, ki vakit ne problem olabilir ki yani bir gün fazla kalırsınız. En kötü ne olabilir? Dolayısıyla vakit problem değilse her şeyin çözümü var. Evet, çok konuştum. Ne oldu? Buralarda, tam buralarda motor zortladı. Yelkenle içeri gireyim, bir bakayım dedim. Ona gerek kalmadan şeyi buldum. Yani kilitlendiğini buldum motorun. Anladım. Motor kilitlenince bu sefer işin yani deniz üzerinde hallolmayacağı anlaşıldı. Yani karaya bağlantısı olması lazım ki gerekiyorsa motor yerinden çıkartılabilsin. O zaman Gazi Paşa'yı konuştuk. Fakat Gazi Paşa'ya bu sefer arkamdan geliyordu rüzgar. Yani böyle giderken biliyorsunuz önden geliyor. Sonra dönünce arkamdan geliyor. O rüzgar kesildi. Terse döndü. Batıya döndü. Batı rüzgarı bu sefer bu tarafa gidemeyince bu tarafa gideyim dedi. Bu körfez içinde yani şuraya kadar gidebildim işte. Şu kayalık bölgenin olduğu yere kadar. Bütün günüm şurada geçti. Çünkü o rüzgar da kesildi sonra. Şimdi bu teknede rüzgar şöyle bir olayı var arkadaşlar. Kontrol armaların hepsinde böyle galiba. Yani şimdi şöyle ses
durumu nasıl bilmiyorum. Rüzgardan göstereceğim size de. Şu Dodge'un arkasından önce bir anlatayım şeyin. BİM'in arkasını. Şimdi kontra arma olduğu için baş ısrarla, arkadaki ikinci ısrarla tramola atarken bu yelkeni toplamanız gerekiyor. Yelkeni toplamazsanız buradaki ısrarla dolanıyor. Atamıyorsunuz yani. Onu yapmak için de teknenin üzerinde yol olması gerekiyor. Ben ana yelkeni açmadan burada oyalandım. Çünkü bir de dediğim gibi armadan sorun yaşamak istemedim. Armayı yani daha güvensiz buluyorum. Motora nazaran buluyordum ama pek öyle olmadı. Neyse. Dolayısıyla hızı kazansam bile, tramolu atacak hızı kazansam bile dönene kadar şeye takıldığı için, söyleyeyim bana, kontra armanın diğer ısrarlıya takıldığı için tramola bir türlü atılmıyor. Tramola atılmayınca tek yöne gidiliyor. Şimdi rüzgar uygun olmadığı zaman, o zaman öyle bir durum oluyor ki tek Genova ile olduğunuz zaman sizi ister istemez gide kayalara yanaştırabiliyor. Yanaştırıyor olabiliyor. Kavanç atsanız gene aynı şey geçerli. Kavanç atsanız bu sefer kıyıya doğru gitmeniz söz konusu. Yani tramola atıp açmanız lazım ama tramolayı bir türlü açamıyorsunuz. Yani bu da bir problem. Ama bu problem hani biraz rüzgar olsa bu açılabilir. Hani yeterli hız kazanıp bir seferde hop geçirilebilir. Öbür taraftan dolduktan sonra kolay ama öbür taraftan dolmuyor, rüzgar az. Hani şu kontra arma olma sorunu bir sorun, bir de rüzgarın az olması ikinci bir sorun. İkisi üst üste geldiği zaman bir türlü tramola atamadım. Yani baştan beri o yönden bu yöne döndüm. Yani doğu bu taraf, doğuya döndüm. Burnumu doğuya verdim ve öyle kaldım. Oyaladım tekneyi. Rüzgarda yoktu zaten. Rüzgarda böyleydi. Yani öyle bir sorun yaşadım. Şu kontra arma ile bir şey biliyorsunuz zaten hepiniz. Rüzgar uğulduyordur şimdi mikrofonda. Şurada Genova buna takıldı. Zaten Genova aynı yüksek kesinlikle. Ama şuna takılıyor. Bu taraftan yani diğer taraftan rüzgar biraz doldursa öbürünü gelir buradan elle de çekerim. Problem değil ama rüzgar doldurmuyor. Yani o hıza ulaşamıyorsunuz. Çünkü rüzgar yok. Evet, umarım anlatabildim. Dolayısıyla bu da böyle bitti. Şimdi bir hoppa hızımıza bakalım. Hızımızı merak ediyorum. Beraber bakalım. Evet, tahmin ediyorum arkaya bakarak 4 mü? 3,5 4 mü? O iyi. 4.8. Evet arkadaşlar 4.8 hızımız.